Bugün bir faks cihazı sökeceğiz. Burası termal yazıcımızın olduğu kısım. Termal kağıt. Aynı zamanda telesekreteri de olan bir faks cihazı. Şu telefon kısmıyla başlayalım. Sadece bir mikrofon ve de kulaklık. Ortaya da bir ağırlık koymuşlar. Kulaklık kısmı. Şurayı da şöyle zorlayıp çıkarayım. Bir mikrofon var zaten orada. Kapağı açalım bakalım. Göründüğü kadarıyla bir analog devre var. Bir kontrol devresi var, dijital. Bir de güç kaynağı var. Çok enteresan switchler var burada. Şu hoparlör kablolarını da çıkaralım. Hoparlörün kablosunu da koparmışız bu arada. Şu dijital board'u da dışarıya alalım. Son olarak da şu güç kaynağını çıkaralım. Bu kısım faks dokümanının tarandığı kısım. Dokümanın üzerine parlak bir ışık yansıtılıp bir lensten geçirilerek CCD'nin üzerine gönderiliyor.
da bahsettiğim CCD. İki tane stepper motor var bunun içinde. Bu motorlar işe yarayabilir gibi duruyor. Mitsumi bilinen bir marka. Bu motorlar eminim ki işe yarar. Şu güç konektörünü de sökelim. Bu da bir işe yarayabilir. Doküman taranırken bu ledler kuvvetli bir ışık veriyor. Daha önce de söylediğim gibi bir lense oradan da CCD'nin üzerine yansıtılıyor dokümandan gelen görüntüler. Bir de şu paneli açalım bakalım. Bunlar pek bir işe yaramaz. Şu göstergeyi kurtaralım şuradan. Konektöründen. Bu düğmeler vesaire oldukça eskimiş. Yani buradan alabilecek belki şu optik sensörler olabilir.
Tüm çıkardığımız parçaları bir yere koyalım. Tek tek kartların üstünden gidelim. Öncelikle bu güç kaynağı var. Diğer bütün videolarda söylediğim gibi bu güç kaynağını ben böyle modül olarak saklıyorum. Başka bir projede kullanabilmek amacıyla. ...24 voltluk çıkışı var ama o çıkışta bir tane röle var. Yani 24 voltu vermek için röleyi açıp kapatıyor. Olmazsa o rölenin çıkışlarını kısa devre edebilirim. Buradaki düğmeler vesaire işe yaramaz. Bunlar artık çok eskimiş ama şu ledler belki şekillerinden dolayı. Şu sensörler belki işe yarayabilir. İşte bu araya bir parça girdiği zaman sensör bir sinyal veriyor. Dijital kart. Burada üstünde etiket gördüğünüz EPROM var bir tane. Motor sürücüleri de bu kartın üstünde. İşte bir iki tane transistör vesaire. Bu karttan çok fazla alabileceğim bir şey var mı? Emin değilim. Şu pil enteresan yalnız, onu resmen lehimlemişler oraya. Bu analog kartta da şu enteresan switchlerle belki bir şeyler yapabiliriz. Gördüğüm kadarıyla 5 tane optocoupler var. Optocoupler'lar da işe yarar parçalar. Onları da kullanabiliriz. Bu tarafta da çok faydalı bir şey görünmüyor. Bu CCD enteresan bir parça. Bunu muhtemelen böyle modül olarak saklayabilirim. Çünkü cihazın servis kitapçığı da var, şemalar da var elimde. Üzerinde enteresan deneyler yapılabilir. Hoparlörün kulakçığını kopardık maalesef. O yüzden bu pek işe yaramaz. Ben deyimlemeye çalışabilirim ama uğraşmaya da değmez. Zaten o kadar çok hoparlör var ki elimde. Bu da gidiversin. Bu cihazdan çıkan en güzel parçalar bu motorlar oldu. Bu step motorlar hakikaten hem kuvvetli motorlar hem de işe yarayacak gibi görünüyor. Telefonun kulaklık kısmı. Burada da bir mikrofon. Bu LCD gösterge enteresan. Göstergenin hemen altında gördüğünüz çip var, kontrol çipi. Yani bunu şu bağlantıları bir şekilde kullanabilirsek bunu da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu her yerde kullanılabilecek bir güç konnektörü. Onu da bir şekilde stoğa koyalım. Evet, biraz parça sökelim bakalım neler bulacağız. Dediğim gibi güç kaynağı 24 volt çıkışlı. Bir de 5 volt çıkışı var. Bunu modül olarak saklayacağım. Başka projelerde kullanacağım. 24 volt güzel bir çıkış çünkü. Şu röle ile ilgili bir şeyler yaparım artık. Ya çıkışını 24 volt çıkışını doğrudan dışarıya veririm. Ya da bir kontrol sinyaliyle röleyi çalıştırıp 24 voltu açıp kapatabilirim. Artık bakacağız. Bu ön panelden de fazla bir şey çıkarmadım. Bu düğmeler çünkü artık duyarlılıklarını yitirmişler. Şu minik switchler var. İşte ledler var.
Özellikle şu konnektörü çıkarmak istiyorum. Çünkü LCD'yi kullanmak için bu konnektör işe yarayabilir. LCD'yi böyle konektörün ucunu çekip o flat kabloyu içine sokuyorsunuz. Bastığınız anda tutuyor orayı. Yani LCD'nin bacaklarına ulaşabilmek için o konnektöre ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi LCD'ye elektrik verince anlık da olsa çalışıyor. Yani bizim sürekli kullandığımız standart 2 satır 16 karakter LCD'lerdense bu işte özel yapım bir LCD. Eğer Arduino ile ya da başka türlü çalıştırmayı becerirsem neden kullanmayayım? Değişiklik olur. Genelde lehim yaparken böyle bir fan koyuyorum önüme. Dumandan korunmak için. Birazcık lehim pastası sürelim. Ve şu konnektörü sökelim. İşte bu kadar. Konektör sayesinde bu LCD kullanılabilir duruma geldi. Bir iki tane led çıkaralım. Bu switchler zaten işe yaramazdı. Yani artık eskimişler. Gördüğünüz gibi çıkarmak da çok zor. O yüzden onlarla uğraşmayacağım. Bu dijital kartta da çok fazla alabileceğim bir şey yok. Şu sürücü entegreleri belki çıkarmayı deneyebilirim. Şu EEPROM soket üstünde olduğu için o zaten çıkarmak kolay. EEPROM'lar günümüzde pek kullanılan parçalar değil. Artık pratik değil kullanılmaları ama belli mi olur, bir projede kullanırım belki. Şu pili bir ölçelim. Yani hala bu kadar bir gerilim olması bile enteresan. Çünkü nereden baksanız 25-30 senelik pil.
Şu entegrelerden birini sökmeye teşebbüs edeyim. Çift taraflı PCB'lerde sökmek oldukça zor. Bakalım becerebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi uğraştırıyor. Yani biraz daha uğraşsam sökerim ama yani bu kadar emek vermeye değecek bir çip değil. O yüzden vazgeçtim, sökmüyorum. Kalsın orada. İşte basit bir kristal. Burada pek işe yarar bir şey kalmadı artık. Daha önce söylediğim gibi CCD'yi de bu şekilde modül olarak saklayacağım. Yani çok pratik olarak işe yarayacak bir şey değil. Üstünde belki deneyler yapılabilir. Bir kenarda dursun. Bu karttan şu enteresan switchleri çıkarabilirim. Gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor. Evet, modül olarak aldıklarımız bu CCD. Ve güç kaynağı. Parça olarak çıkardıklarım ise işte bir EPROM. Konektörüyle beraber bu LCD gösterge. Üstünde kontrolörü de olduğu için kullanmak kolay. Birkaç tane çıkışı kullanarak Arduino ile çok rahat kullanabilirsiniz. İşte o beğendiğim switchler. Birkaç tane özel şekilli LED. Beş tane optocoupler. İşte uğraşıp çıkardığım tek switch. Çok da bir işe yaramayacağı için öbürlerini çıkarmadım. İki tane entegre ve transistör. Bu entegre devre telefon hattı kod çözücü. Transistör de 600 volta dayanabilen enteresan bir transistör. O da bir kenarda dursun diye onu da söktüm. Bu cihazdan çıkan asıl ganimet şu iki motor oldu. Bu step motorlar enteresan projelerde kullanılabilir. Güç konektörü. Kulaklık, mikrofon. İşte diğer ıvır zıvır parçalar. Bir güç kaynağı. Bir CCD modülü. Koca cihazdan çıkardığım, işe yarayabilir olduğunu düşündüğüm parçalar sadece bu kadar. Eski teknoloji cihazlardan da çok fazla bir şey beklememek lazım tabi. Yeni bir videoda görüşmek üzere.